HPV'nin kadın sağlığı açısından öneminden bugün birazcık bahsedelim. Ve son dönemlerde neden çok konuşmaya başladık bu konuyu? Tabii ki. Öncelikle Ramazan ayının ülkemize, dünyaya barış, mutluluk getirmesini temenni ederek Amin, sözüme amin. Sağ olun hocam. hepimize de. Tabii ki human papilloma virüs önemli bir virüs. Bir kadında oluşabilen tüm kanserlerin yaklaşık %8'inden sorumlu. Oropharynx'te, rahim ağzında, vulvada, vajinada ve anal kanalda oluşan kanserler emin olun genellikle human papilloma virüsle meydana geliyor ve human papilloma virüsün prevalansı yani toplumda görülme sıklığı da oldukça fazla. Dolayısıyla bir human papilloma virüs kanser açısından ve kadının üreme sağlığı açısından önemli bir virüstür. Bu noktada tarama testleri nelerdir hocam? Bakın şimdi human papilloma virüs tabii ki kanda gezmiyor. Dolayısıyla kandan yapılan bir takım testlerle bunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla genital bölgeden alınan salgı numunelerinde yani sürüntü örneklerinde human papilloma virüsü tanıyabiliriz. Bir takım testlerle, bir takım kitlerle burada human papilloma virüsün DNA'sı var mı yok mu bunu tanımlayabiliriz. Ayrıca buradan aldığımız sürüntülerde lam üzerine yayarsak buradaki hücredeki değişikliklere bakan histologlar tarafından burada bir anormallik var mı? Bir HPV tarafından buradaki hücreler enfekte olmuş mu, olmamış mı diye bakarız ve bunları da tarama testi olarak kullanabiliriz. Yani HPV DNA testi ve servikal simir bu iş için kullanılan testlerdir. HPV dışı sebeplerle rahim ağzı kanseri olur mu? Yani şimdi genelde rahim ağzı kanseri HPV ile oluşurken özellikle 50 plus hanımlarda, 50 yaş üstü hanımlarda gittikçe artan sayıda HPV dışı nedenlerle de kanser oluşabileceğini gösteren yayınlarımız var. Bu oran %7'lere, 10'lara kadar bahsedilmekte. Dolayısıyla bir kanser oluştu. İlla ki bu HPV'dendir demek doğru değil. Peki tarama testleri problemli gelen hastalara yaklaşımınız nedir? Bakın şimdi tarama testi bir hastalık göstermiyor. Neyi gösteriyor? Bu hanıma dikkatli bak deniyor. Ve dolayısıyla HPV DNA'sı pozitif gelmiş veya simri pozitif gelmiş bir hanımda yapacağımız tek bir şey var. Rahim ağzı bölgesinin, daha doğrusu alt genital sistemi büyüterek incelemek. Büyüterek inceleyen cihaza da kolposkopi diyoruz. Yani kolpos vajen, kopi bakmak demek ve o bölgeyi büyüterek bakıyoruz. Ve oradaki lezyonları mikroskop altında bir takım solüsyonlar kullanarak bulabiliriz. Oradan minik yani bir bulgur tanesinden daha küçük bir doku parçaları alarak bunları patolojiye göndererek orada HPV'nin yapmış olduğu lezyonun derecesini anlayabiliriz. Yani bu lezyon kansere doğru gidecek bir lezyon mu? Gelip geçici bir lezyon mu yoksa ciddi bir şekilde kanser mi olacak? Bunun ayrımını ancak histolojiyle o dokunu inceleyerek yapabiliriz. Bu lezyonlar nasıl yönetiliyor hocam sonrasında? Tabii ki şimdi bakın. Temel prensipler, tedavi yöntemleri. Tabii ki lezyona baktık, patolojiden bir yanıt geldi. Lezyonların birçoğu gelip geçici lezyonlar. Yani 1-2 sene beklemekle o lezyonlar vücut tarafından elimine edilecek, yok edilecek. Eğer böyle bir lezyonsa ve kadın üremesini tamamlamamışsa bekliyoruz ve onları gözlüyoruz. Eğer gerçekten kansere ilerleyebilecek ciddi bir lezyonsa onu yok ediyoruz. Yani bu yok etme işlemi kesip çıkarmak da olabilir. Kesip çıkarırken bir takım cihazlar kullanabiliriz. Lip dediğimiz cihaz bunlardan bir tanesi. Veya bıçakla çıkarabiliriz. Amaç o lezyonu vücuttan uzaklaştırmak. Uzaklaştırırken de şunu unutmamamız gerekiyor Çağla Hanım. Burası kadının üreme organı. Orada bebek büyüyecek ve rahim ağzı da bu büyüyen organın kapısı. Kapısındaki gücü azaltmamamız lazım. Yani, azaltırsak erken doğuma, su gelmesine sebep olur. O gebelik şansını etkiliyor mu peki? Yaptığımız işlemler tabii ki yani eğer çok çıkarırsak rahim ağzından o çuval ağzında bir yetmezlik olabilir. Erken doğuma, gebeliğin ilerleyen haftalarında daha bebek matür olmadan, gelişmeden su gelmesine sebep olabiliriz. Hatta çok çıkarırsak rahim ağzının ortamını bozarak kadının gebe kalma şansını da azaltabiliriz. Onun için lezyonun büyüklüğü kadar ne eksik ne fazla bir çıkarmamız gerekiyor.
Eğer kanserleşebilecek bir lezyonsa, kanserleşmeyecek bir lezyonsa beklememiz gerekiyor. Peki HPV önlenebilir mi hocam? Tabii ki bakın şimdi günümüzde HPV'nin özellikle kanser yapan tiplerinin 7 tipine ve sihir yapan 2 tipine karşı aşımız var. 9'lu aşı dediğimiz aşı. Bundan eğer çocuklarımıza yaparsak 9-14 yaşında 2 doz. 14 yaşından sonraki hanımlara 46 yaşına kadar da yaparsak 3 doz ve bunlarda hayat boyu yeteri kadar antikor yapıyoruz. Bakın geçirilen doğal infeksiyon ciddi bir bağışıklık yapmıyor, antikor oluşturmuyor. Ama HPV'nin antijenlerini, kanser yapan HPV'yi buradan vücuda verirsek, vücut bunu bir düşman olarak tanımlıyor. Tüm sekresyonlarımızda, gelen vajinal akıntımızda, ağzımızdaki tükrüğümüzde ne oluyor? Antikor oluyor ve HPV'nin vücuda girmesini engelliyor. Onun için çocuklarımıza, genç hanımlarımıza aşı yaparsak, zaman içinde toplumun büyük bir kısmını aşılarsak HPV'yi dünyadan bile eradike edebiliriz. Doğru. Aynı çiçek virüsü gibi. Doğru. Doğuracağı bebekleri mesela daha önce doğumunu yapmış HPV testi sonrasında pozitif gelen hastalara hani rahmini tamamen alın yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Doğru bir yaklaşım değil. Yani lezyonu görüyorsak basit bir şekilde çıkarabiliyoruz. Rahime almamız HPV enfeksiyonunu bitirmeyecek ki vajinada, vulvada yeni lezyonlar çıkabilir. Dolayısıyla ben doğuracağım çocukları doğurdum, HPV şu çıktı, rahime alın yaklaşımı doğru değil. Evet. Lezyonu göreceğiz. Lezyon ne kadar büyük, ciddi, ona göre tedavi planımızı yapacağız. Yapacaksınız. Peki genç hanımlarda sil gerçekten çok büyük bir problem oluyor. Ne yapılıyor, nasıl yönetiliyor hocam bu durum? Bakın özellikle çok genç hanımlarda sil ciddi bir problem. Yaşlandıkça, yaş aldıkça sil olasılığı çok daha azalıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın aşılanması çok önemli. Bakın 2007'de aşılanmış ülkelerde, yani sile karşı da aşılanmış ülkelerde bu hanımlarda sil gözükmedik. Dolayısıyla erkek ve kız çocuklarını aşılamak, erkeklerde de sil ciddi bir problem. Gerçekten bu sili engelleyecektir. Sil oluşması hanımlarda ciddi bir psikolojik baskı yaratacaktır. Hekim olarak da bizim görevimiz eğer oluşmuşsa ciddi bir psikolojik problem yaratmadan sabırla evet, sili engellemektir ve tedavi etmektir. Kadınların ilerleyen yaşlarında da yine idrar kaçırma ve sarkma ciddi bir problem oluyor. Bu konudaki önerileriniz, görüşleriniz neler? Bakın şimdi Türk toplumu tüm dünya ülkeleri gibi yaşlanıyor. 65 yaş üstü 2023 rakamlarına göre yaklaşık 5 milyon kadın var. 5 milyon kadın yaş aldıkça en önemli risk faktörümüz idrar kaçırmada yaşlılık. Yaş aldıkça idrar kontrol mekanizmaları bozulacak. Artı sarkma problemi artacak. Yani bu tip hastalar karşımıza çok daha gelecek. Gerçekten de kadın 65 yaşında çocuklarımı evlendirdim, rahat edeceğim derken kendini toplumdan soyutluyor, yalnız kalıyor. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Nasıl peki? Rahim sarkması risk faktörlerini birazcık daha detaylandıralım. Tabii ki yaşlılık, demin söylediğim gibi önemli bir faktör. Yaşlılık arttıkça bu problemler karşımıza gelecek. Çocuk doğurmak, özellikle vajinal doğum yapmak, gebe kalmakta, sezaryen olsanız bile ciddi bir şekilde bir problem. Öksürmek, öksürük hastalığınızın olması, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kabızlığın olması, genetik yatkınlığınız olması, tüm bunlar sarkıklık için önemli bir problem. Peki idrar kaçırmanın nedenlerini konuşalım hocam. Bakın idrar kaçırma tek bir sebepten olmuyor, birçok sebepten olabiliyor. Gerçekten de önemli bir sebep yaşlılığa bağlı bu konektif dokularda ve mesanemizi ve idrar borumuzu, üretramızı tutan dokulardaki esneklik dolayısıyla olabilir. Bazen bir nörolojik hastalığın ilk bulgusu olabilir. Alzheimer'ın, multiple sklerozun ilk bulgusu sıkışmak ve sıkışarak idrar kaçırmak olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının bir bulgusu olabilir. Gebelikte karşımıza gelebilir. Bel fıtığının bir bulgusu olabilir. Dolayısıyla idrar kaçırma bir hastalık değil, bir semptom, bir bulgu. Altındaki nedeni mutlaka ortaya koymamız lazım. Bir nörolojik hastalık mı, bir destek dokularının problemi mi, bir sarkıklık mı? Bunu bilmeden idrar kaçırma tedavi edilemez. İdrar kaçırma tedavisinde genel prensipler nelerdir? Bakın genel prensiplere baktığımız zaman gerçekten de idrar kaçırma yaşam süresini kısaltan bir hastalık değil.
Evet. Dolayısıyla kadının isteği önemli. Yani kadın bu işten idrar kaçırmaktan memnunsa bize hiçbir şey yapmak düşmez. Ama memnun değilse nedenini bulmamız gerekiyor. Ve minimum cerrahiyle, minimum hanıma travma yaratarak ve minimum bütçeyle ve hastane yatış süresini minimumda tutarak bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bütün bu tedavilerin dışında olduğunu söylüyorsunuz idrar kaçırmanın, öyle mi? Diğerlerine göre. Hepsinden daha farklı bir tedavi olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki bakın, idrar kaçırma tedavisi sebebini bulmamız lazım. Belki Alzheimer'ın bir bulgusu. Alzheimer'ı tedavi edemeden bu idrar sıkışma problemini ve idrar kaçırmayı tedavi edemeyiz. Belki gerçekten de bir bel fıtığının bulgusu, onu yapamayız. Bir diyabetin bir bulgusu, periferik nöropati yapmış, sinir hasarı yapmış bir diyabetin bulgusu. Onun için idrar kaçırmada mutlaka ve mutlaka altta yatan nedeni bulup ona uygun tedavi yapmamız lazım. Gülünce veya öksürünce idrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar için şu anda en başarılı ve en güncel tedavi. Bakın, yani TVT 25 yıldan beri dünyada yapılıyor ve gerçekten de 25 yılın sonunda başarı oranı %80'lerin üzerinde olan günübirlik bir cerrahi yaptınız, akşama hastanızı taburcu ediyorsunuz. Aynı gün idrar kontrol etmesini sağlıyorsunuz ve ciddi bir morbidite de yaratmıyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde en çok TVT tüm dünyada uygulanan, gülünce, öksürünce, hareket edince, zıplayınca idrar kaçıran hanımlara önerdiğimiz cerrahi yöntemdir. İdrar kaçırma zamanında tedavi edilmezse eğer, dediniz yani kişiyi rahatsız etmiyorsa tamam, problem değil, ama mesela bu gittikçe kötüleşen bir durum mudur? Tabii ki, yani kontrol tamamen bozulabilir. Gelen idrar hiç torbada kalmayabilir zaman içinde. Çünkü idrar torbası içinde idrarı tutamadıkça iyice kontrakte olacaktır ve gelen idrar dışarı çıkacaktır. Gelen idrar dışarı çıktığı noktada da kadının hijyenini kontrol etmesi ve günlük bakımını yapması gittikçe zorlaşacaktır. Genital bölgesinde ciddi hastalıklara sebep olacaktır. İdrar kaçıran her hasta iyileşir mi? Bakın, idrar kaçıran her kadına mutlaka faydamız olur. Gülünce, öksürünce idrar kaçıran hanıma %100 faydamız olur. Sıkışarak idrar kaçıran hanıma nedeni bulursak mutlaka ve mutlaka yaşam kalitesini iyileştiririz. Günlük idrar çıkma miktarını, sayısını azaltırız. İdrar geldikten sonra tuvalete koşma için gereken zamanı uzatırız. Gece idrara çıkma sayısını azaltırız. Yani kısacası mutlaka ve mutlaka yaşam kalitesini iyileştiririz. İyileşti. Peki idrar kaçırma tekrar eden bir sorun mudur? Sonrasında zaman ilerledikçe. Yani edebilir tabii ki. Birçok sebebi var. Aynı neden tekrar tedavi ettik karşımıza gelebilir. Ama cerrahi yaparsak, yani gülünce, öksürünce idrar kaçırma bir kez yaptıysak, söyledim 25 yıllık verimiz var. %80 bu kadınlar 25 yılın sonunda da idrar kaçırmıyorum, çok mutluyum demektediler. Peki genç kadınlarda görülüyor mu hocam ve hangi sebeplerle? Bakın, genç kadınlarda daha çok sıkışınca idrar kaçırma deyince, gülünce, öksürünce idrar kaçırma gözükmekte. Ve birçok kadında da sistite bağlı, idrar yolu iltihaplarına bağlı, gebeliğe bağlı idrar kaçırmalar olabilir. Bunların hepsinin tedavisi gebelikte, yani idrar yolu enfeksiyonlarını engellemek. Gülünce, öksürünce idrar kaçıran hanımlarda ilk önce Kegel egzersizi dediğimiz bir pelvik taban güçlendirme egzersizi veririz. Onunla başarılı olamazsak cerrahi öneririz. Önerim şu: çocuklarımıza daha idrar kaçırma olmadan çocukken Kegel egzersizini öğretmemiz gerekiyor. Pelvik taban kaslarını anlatmamız gerekiyor ve onların egzersizini yapmaları gerekiyor ki gelecek yaşlarda idrar kontrol mekanizmaları, kaka kontrol, gazını kontrol edebilmek ve cinsel yaşamı bu hanımların iyi olsun. Peki cinsel yaşamı iyileştirmek için yapılan operasyonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bakın, şimdi cinsel yaşam, kadının kendini, vücut algısı kötüyse, bir şey dışarı herhangi bir organı çıkıyorsa, kendi rahatsızsa yapalım. Ama eşinin isteğiyle gelen hanımlar var. Yani eşim istediği için ameliyat olmayı doğru bulmuyorum. Ve bu ameliyatlardan sonra da eşlerini de genelde memnun etmemiz çok mümkün değil. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Biz şimdi ederim. bir reklamlara gideceğiz.